Türkçe'de birçok insanın bildiği güçlü bir atasözü vardır. İğneyi kendine batır, çuvaldızı ise başkasına. İğne küçük ama çok acıtır. Kendine doğrultmak zordur. Hiç tam başarıya ulaşacakken açıklayamadığın bir korkuyla geri çekildiğin oldu mu? Dışarıdaki düşmanlarla savaşıyorsun, patronunla, rakiplerinle, sistemle, ama asıl düşmanın dışarıda değil, kendi zihninin bodrum katında. Ve bugün o bodrum katına birlikte ineceğiz. Yıllardır Plütos'u natal haritasında aktif olan danışanlarla çalışırken hep aynı paradoksa karşılaşır. En güçlü insanlar ama tam zirveye çıkacakken kendi işlerindeki entegre edilmemiş bir güç onları sabote edip aşağıya çekiyor. Güç var ama o güç bir sabotajcıya dönüşmüş durumda. Ben Arif Aydın. Bu kanalda doğum haritanızdaki astrolojik verileri kullanarak bilinç dışı döngülerinizi, gölge arketiplerinizi ve davranış şemalarınızı çözümlüyoruz. Bu videoda şuna bakıyoruz. Kendi gücünden neden korkuyorsun? Plüton'un natal harita açıları bastırılmış güç döngüsünü, sabotaj mekanizmasını ve içsel düşmanın kaynağını gösteriyor. Amacımız güçlü olmak tehlikeli mi? Kodunu tespit edip o gücü sezgi kapasitesine dönüştürmek. Şunu bir düşün. Bir şeyin çok yanlış gittiğini biliyorsun. O ilişkide veya o işte. Başkasını suçlamak biliyorsun çok kolay. Ama içinde sessiz bir ses var. Sen de bir şeylere izin verdin. Sen de bir şeyleri bırakmaktan korktun. İşte o ses az önceki atasözündeki iğneyi kendine batır sesi. İşte o ses iğnedir. Küçük ama keskin, acıtıyor ve doğruyu söylüyor. Bugün içindeki o çürümüş kodu kimin yönettiğini bulacağız. Doğum haritanda Plüton'un simgesini biliyorsun. Plüton bir natal gezegene kare, karşıt ya da kavuşum açısı yaptığında o gezegenin temsil ettiği alanda artık işe yaramayan ama hala ayakta duran yapıları zorunlu olarak yüzeye çıkartır. Buna bir örnek vermek gerekirse Plüton Güneş karesi. Biliyorsun Güneş ego demek astrolojide ve kimlik demektir. Plüton o kimliğe şöyle der. Kurduğun bu yapı seni kısıtlıyor. O içindeki çürümüş parçayı bırakmadan büyüyemezsin der. Ama bırakmak da o denli zordur. Çünkü kişi benliğinin o çürümüş kısımlarını ayıklaması gerekir ve o benliği değiştirmeye kalktığında kendini adeta yok olacakmış gibi hisseder. Ama Plüton oraya açı attığı zaman yapacak bir şey yoktur. Artık o çürümüşlükler seni de çürütmeye başlar ve bırakmak tam anlamıyla zorunlu hale gelir. Hele ki bu Plüton yerleşimi 12. evde ise, yani bilinç dışının o kör noktasındaysa mekanizma daha da derinden çalışır. Çocukluğunda veya atalarından sana aktarılan bir kodla aslında sen kendi gücünden korkmayı öğrendiğini gösterir. Belki bilmiyorsun, belki hiç duymadın ama büyük ihtimalle atalarından birisi öfkelendiğinde ya da güçlü olduğunda birinin başına kötü bir şeyler gelmiştir. Ve bu sana kodlanmış bir şekilde atalarından geçiyor. Ve içerideki kod şöyle çalışıyor. Güçlü olma, çok tehlikeli. Sen de o gücü aldın ve bir sandığa koydun. Ardından da okyanusun dibine attın. Ama Plüton'un kuralı şudur. Bastırılan her şey kader olarak karşına çıkar. Evet, internette, Instagram'da çok da sıklıkla duyduğun bir sözdür ve Carl Gustav Jung'a atfedilir. İşte o kullanmadığın gücün sana dışarıdan bir düşman olarak geri döner. Peki ya bu güç nasıl mı dışa vurur? Nasıl dışa vurur biliyor musun? Birincisi, bunu dış dünyaya yansıtırsın. Yani dışarıya yansıtma diyoruz biz buna. Bu yansıtma esnasında genellikle şöyle cümleler kurarsın. Herkes benim kuyumu kazıyor dersin. O duyguyu kullanmadığın kendi gücünün dışarıdaki yansımasıdır işte o. İkinci kısmı da sabotaj döngüsüdür. Ya çok yükselirsem, ya insanlara zarar verirsem diyerek kendi potansiyelinden korkarsın ve finalde kendi ayağına kurşun sıkarsın. Peki ya bu durumdan çıkış yolu ne? O gücü yok etmek değil, entegre etmektir. Plüton natal açısı aktif olan insanlar doğru entegrasyonu yaptıklarında çok derin bir sezgi kapasitesi geliştirirler. Başkalarının görmediği sistemi görürler, sezgileri gelişir, daha konuyu kafasından geçirdiğinde cevaplar oluşmaya başlar.
Çünkü sen artık o korkunun içinden geçtin. Kriz oluştuğunda ve kriz anında artık sakin kalıp o dönüşümü yönetebilir hale gelirsin. Çünkü artık o karanlığa gözlerin alışmıştır. O karanlığı, o gölgeyi tanıyorsundur ve nereye adım atman gerektiğini biliyorsundur. Işığın düğmesi artık senin parmağının ucundadır. İşte bu yüzden kendi karanlıklarına alışmış olanlar, kendi karanlıklarıyla barışmış olan kişiler başkasının karanlığından korkmazlar. Çünkü o duygu onlar için artık tanıdık bir duygudur. Şimdi burada anlattıklarım tamamen genel bir mekanizma. İşte bu genel mekanizma senin kişisel haritanda, yani kişisel doğum haritanda Plüton hangi gezegene açı yapıyor, hangi evde oturuyor, şu an hangi hayat alanını zorunlu bir dönüşüme zorluyor. Çünkü her Plüton örüntüsü parmak izi gibi benzersizdir ve doğru bir navigasyon kesinlikle şarttır. Şimdi sana 30 saniyelik bir gölge testinden bahsedeceğim. Gözlerini kapat ve kendine şu soruyu sor. Başarılı olduğumda başıma kötü bir şey geleceğini hissediyor muyum? Eğer cevabın evetse o korku sana ait değil. Bu senin atalarından devraldığın o bastırılmış gücün bir sinyali. Sürekli olarak güçlü olma çok tehlikeli. Kodunu sana senin hayatına yansıması. Bu soru seni tedirgin ettiyse korkma, sakin ol. Önemli olan fark etmekti ve her şey fark etmekle başlar ve fark etmekle de başladı demektir. Eğer sen de ben kendi gücümü elime alıyorum ve potansiyelimi yöneteceğim diyorsan şimdi şu anda bu videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Ve bu iğneyi kendine batırma cesareti gösterenler ve bu döngüyü fark edenler, bu döngüyü kırmak isteyenlerle yorumlarda buluşuyoruz. Bu bölümde iş dünyandaki o ana kolonları, gölgeyi, Plüton dinamiğini masaya yatırdık. Ama o iç dünyanın laboratuvar alanında hala açık kapılar var. Kapılar kapanmadı. Şimdi ise içeriden artık dışarıya çıkıyoruz ve dışarıdaki tehlikelere geçiyoruz. Bir sonraki videoda astrolojinin en tehlikeli ve en tutkulu konusuna geçiyoruz. Mars, Uranüs ve Lilith hayatındaki o çekici ama tehlikeli kişiyi, toksik bir ilişkiyi haritanda nasıl tanırsın? Aşk mı yoksa bir bağımlılık döngüsü mü? İşte bir sonraki bölümde bunları konuşacağız. Takipte kal.